Evet, merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi hocam, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi bugün bir hastamız var. Senaryomuz var elimizde. Bu senaryoya uygun olarak herkes görevlendireceğiz ve işlemlerimizi yapacağız. Senaryomuzu çekeceğiz. Koalalı bir hastamız var. Daha önce COVID-19 geçirmiş. Her gün günde 3 kere nefes egzersizleri yapması gerekiyor. Ve biraz panik bir hasta. Okumuşsunuzdur zaten senaryoyu. Ona göre şimdi rollerimizi dağıtalım. Kim hangi rol olacak? Ve öğrendiğimiz, daha önce öğrendiğimiz nefes egzersizlerini bu senaryoda uygulamanızı bekliyorum. Evet. Başlıyor. Kim hasta olmak istiyor şimdi? Ben hasta olabilirim hocam. Tamam. Evet, hastamız hazır. Hemşirelerimizi seçelim. Ben hemşire olurum. Tamam, hemşire. Senin Ben de yanında asistan. Evet, Ben hasta yakın oluyorum. sen hastaya yakın ol. Tamam, bu şekilde o zaman teorikte öğrendiğimiz bilgileri pratikte kullanacağımız senaryomuzda hazır, formumuzda hazır, hazırlıklarımızı yapalım, çalışmalarımızı yapalım ve başlayalım o zaman. Tamam, teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Evet. Adem Bey nasılsınız? Peki, duyuyor musun nasıl? Seni duyabiliyorum ama nefes almakta çok zorlanıyorum. Tamam, ben hemen hemşireyi çağırıyorum. Size bakalım söylüyor. Tabii hemen bakalım. Bahadır Bey, sıkıntınız nedir? Nefes alamıyorum. Sabah uyandığımdan beri nefes almakta zorluk çekiyorum. Anladım, sakin olun. Bugün günlerden nedir? Bugün günlerden cuma. Nerede olduğunuzdan haberiniz var mı? Hastanedeyim. Tamam, güzel. Vital bulgularınıza bakalım. Tansiyon aletini getirebiliriz. Hemşire hanım durum nasıl? İyi olacak mı? İyi olacaksınız, lütfen sakin olun. Biz şimdi müdahale yapıyoruz. Kendimi ölecek gibi hissediyorum. Hayır, sakin olun. Öyle şeyler yok. Biz şimdi müdahale ediyoruz size. Sakin kalmaya devam edin. İyi mi kendileri hemşire hanım? Beyefendi siz benimle gelin. Kendisi hemşire hanımla Düzenli nefes egzersizlerinizi yapın ki rahat nefes alabilirsiniz. Stres yapmayın. Vitalleriniz normal, oksijeniniz de normal. Sadece nabzınız biraz yüksek çıktı. O da stres yaptığınız için kaynaklı olabilir. Sakinliğinizi Bu sabah nefes egzersizimi yapmayı unutmuştum. Bu sebeple nefes alamıyor olabilirsiniz. Şimdi trifayı alabilir miyim? Şimdi size pozisyon verelim. Pozisyon verir misin hastaya? Bahadır Bey şimdi dik bir konuma geçeceğiz. Şöyle, evet. Şimdi derin nefes alarak bunu üflemenizi istiyorum. Bir kere daha yapalım. İçinize iyice bir nefes çekin ve üfleyin. Tamam. Bunu gün içerisinde 3 defa yaparsanız hem solunumu hızlanacak, rahat solunum alacaksınız ve balgam atmanız kolaylaşacaktır. Bu işlemi yapmanız size iyi gelecektir. Tamamdır, teşekkür ederim hemşire hanım. Rica ederim. Evet, merhaba çocuklar. Güzel bir şekilde senaryomuzu çektik, videomuzu uyguladık. Evet, şimdi bakalım neler kazandık bundan. Önce Özkan'la başlayalım. Neler düşündük, neler hissettik? Evet. Ben aslında aynı hastanede bulan babamın yakın bir arkadaşını ziyaret etmeye gittim. Evet. Odayı açtığımda selam verdim, geriye yanıt alamadım. Endişelendim açıkçası. Sonra yanına gidip sorduğumda nefes alamadığını fark ettim. Telaşlandım tabii ki doğal olarak. Ve aklıma ilk hemşireyi çağırmak geldi. Hemen odayı en hızlı bir şekilde terk edip hemşirenin yanına gittim. Evet. Onu anlattım. Evet. Peki gerçek yaşamda da olsam böyle mi yapardın? Şıkkı da olsam aynı şeyi yaparım. Evet. Tamam. Evet, çok güzel. Evet. Bence ben hasta olarak en azından odada tek başına bulunduğum için ve yani sesleniyorum, hemşireler duyamıyor çünkü yaşlı bir hastayım. Bir yakınının ziyarete gelmesi bir tık da şans eseri bir şeydi. Yani gerçek hayatta baktığım zaman gerçek hayatta olsaydı sanırım biraz daha hani can havliyle denir. Evet. Daha fazla sesini yükseltmeye, belki bir yerlere vurmaya çalışabilirdim. Evet. Yani o korkuyu, o sıkışmışlığı hissettin değil mi? Tabii ki orada? de yani zaten hasta olduğunuzda herhangi bir şeyden panikleyebiliyorsunuz. Çok Evet. ufak bir şeyden bile yani. Evet. Peki şimdi Begüm'le Yusuf'u dinleyeceğim. Sonra sana onların eksiklerini soracağım.
Bakalım onlar da kendilerine bir şeyler bulmuşlar mı? Evet Begüm. Ben soğukkanlılıkla davranmaya çalıştım. Profesyonelliği korumaya çalıştım. Ve hastanın durumunu da göze alarak onu da daha çok paniğe sokmadan rahatlatmaya çalıştım. Evet. Yani o an ne uygulanması gerekiyorsa onu Evet. uyguladım diye düşünüyorum. Profesyonel davrandığını düşünüyorsun. Yani öyle gibi. Evet peki. Mesela ben mesela çok dikkatimi çekti. Mesela saçlarını toplayabilirdim bence. Yani benim de küçük bir eleştirim. Olabilir, evet. Fark Yani ettim. evet. Bir dahakine ona dikkat edelim. Evet Yusuf. Benim de haberi aldıktan sonra tabii profesyonel bir şekilde soğukkanlılığımızı korumamız gerekiyor. Girdik içeri. Fakat şöyle bir noktada sıkıntı çıktı. Hani bir yandan hemşirenin bana komutu vermesi, istemesi. Bir yandan da hasta yakınının telaş yapması. İkisini aynı anda tabii doğal olarak şey yapamadım. Evet yetişemedin. Yetişemedim. Şeyi getirmem gerekiyordu. Tansiyon aletini. Evet. Ona gittim. Bu sırada hemşire belki hasta yakınıyla ilgilenebilirdi. Ama bir yandan da hastayla ilgileniyor Evet. tabii. Orada bir panik yaşadınız Evet, ama orada bir panik. sonuçta o durumu kurtardınız. Hastayı sakinleştirdiniz. Vital bulgularını ölçtünüz. Sonra bilinç kontrolünü yaptınız. Yani bunlar yapıldığı için ben çok memnunum. Sonrasında nefes egzersizini yapıp yapmadığını sorduğunuzda sabah yapmadığını söyledi. Onun için belki fenalaştı. Belki kötü bir haber de duymuşlar ama o kısmı tam olarak bilemiyoruz. Ama sonuç olarak cihazları uygun şekilde, güzel bir şekilde kullandınız, hastaya öğrettiniz. Peki, gerçek hayatta böyle bir durumla karşılaşsaydınız yine aynı şeyleri yapar mıydınız yoksa farklı bir şey aklınıza gelir mi? Hani şu an mesela uyguladıktan sonra evet. Şöyle yine aynı şeyi yapardım ama hemşire hastaya müdahale ederken belki kenarda durabilirdim. Çünkü onların yanında durup olayı sormak onları tedirgin Evet. etti. Doğrusu. Orada yani olayları Aynen. birazcık karıştırdın değil Daha mi? sakin davranıp Evet. kenarda bekleyebilirdim. Evet, evet. Sizin mesela, evet. Ben de mesela o aletleri direkt olarak hani hemşire söylemeden hazır hale getirebilirdim. Evet, yanında getirebilirim. Yani Evet. biraz orada da karışıklık oldu. Evet. Sen Begüm. Ya ben aynı şeyleri uygulardım. Sonuç olarak ne yapmam gerekiyorsa onu göz önünde bulundurarak yapmaya çalıştım. Normal gündelik hayatımda da ne yapmam gerekiyorsa onu uygulardım. Bence hastayla iletişim yönünde bir tık zayıflık var çünkü hasta diyor ki nefes alamıyorum yani öleceğini düşünüyor nefes almadığın zaman bitti. Ama sen hastaya diyorsun ki sakin ol yani hastanın O an herhangi elimden bir gelecek tek şey. sakin olabileceği bir durum yok sadece nefes alamadığını söyleyebiliyor. Yani bu söz konusu Yani. yetmez. Sonuçta Ama elden gelen Ama bir sonra yani. vital bulgularını söylediği zaman sanki hasta Evet, biraz evet. rahatladı. Evet. Evet, demek ki ben ölmeyeceğim çünkü tansiyonum iyi, işte solunum seviyem, oksijen satürasyonum hepsi çok iyi. Hatta hemşire hanım da onu söyledi ya sana orada yani işte vital bulguların iyi, sadece nabzın biraz yüksek, o da heyecan yaptığın için. Hani bundan sonra ben sanki senin biraz daha rahatladığını hissettim. Yani hasta olarak zaten genel olarak nabız, Hı hı. solunum hızı bunlar bildiğimiz şeyler. Evet. Hastanın da bildiği şeyler. Evet. Siz bunları hastaya söylediğinizde bu hasta eğer durumu, hı. bulgular normal değerlerdeyse Normal, evet. hastayı daha da sakinleştiriyor. Evet evet yani onu sen de fark etmişsin. Evet, evet. Sen ne zamanki tansiyonu ölçüp işte diğer vital bulgularının normal olduğunu söylediğinde hasta sanki böyle daha bir rahatlamış oldu. Sonra Mesela işte eğer ki bulgular daha yüksek veya hepsi çok yüksek veya hepsi çok düşük çıksaydı bana söylememeyi de seçebilirdi. Evet öyle olacaktı zaten. belki de evet. Yani yine de normal Daha çok değil. panik olurdum Evet. çünkü o zaman. Evet, iyi gitmeyen bir şeyler var mıydı peki? İyi gitmeyen dediğim gibi bir tık hastayla iletişim. İletişim konusunda Evet, bir sıkıntı iletişim. olduğunu düşünüyorum. Daha iyi olabilir. Bir de dedikleri gibi bir şey orada. Hasta yakınını sakinleştirecek mi yoksa hemşirenin dediklerini mi getirecek orada bir karışıklık Evet. oldu. Evet ama onun haricinde Onun haricinde iyi. evet, bence de güzeldi. Tebrik ediyorum. Tekrar yeni senaryolarda görüşmek üzere diliyorum o zaman. İyi günler çocuklar. Çok sağ olun.